Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve mor tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar. Patiğimiz, modelimiz bu şekilde. Çıtı pıtı desenli, çok güzel, şahane bir model oldu. Ayağı oturuyor, çok şık duruyor ayaktaki duruşu gördüğünüz üzere. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu şekilde tabanımız, topuk kısmı, kenarları, model böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. İlk defa patik yapacak olan hanımların da tercih edebileceği kolay bir model. Hemen başlayalım. Patiğimizi hanımlar 22 ilmek olarak başlayacağım krem ipim ile. Krem ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. 22 ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarına bir düğüm atacağım. Şuraya. Fazla ipimizin ucundan hanımlar kesiyorum artık şuradan. Patiğimizde hanımlar baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum şu anda. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Düz olarak ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örüyorum. Sonuncu ilmeğime geldim hanımlar. Ön yüzde ip renk geçişi yapacağım için ipimi şu aradan kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi mor ipimi ekleyeceğim. Modelimizi kuracağız hanımlar. Şöyle mor ipimi alıyorum. Bu defa renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şöyle. Kenar ilmeğini ördüm. Bu aşamada hanımlar bir ilmek ördüm kenardan, yanındaki bir kremi örmeden alıyorum. Bir tane mor örüyorum. Hemen pembe ipimin ucunu da şurada kremime bağlayayım hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Pembe diyorum, mor ipimin ucunu. Şöyle düğümledim. Yapacağımız işlem yine bir kremi örmeden alıyoruz. Bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mor. Bir krem örmeden alıyorum, bir mor. Bir krem örmeden alıyorum, bir mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum, bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum, bir ilmek mor örüyorum. Şişimizde 22 ilmeğimiz vardı hanımlar. Son 5 ilmek kalana kadar bu şekilde örüyoruz. Yani 17 ilmeği örüyoruz. Bakın sol kenarda 5 krem kaldı. Onu örmeyeceğiz. Geri dönüyorum hanımlar. Şu an arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Kalan ilmeklerimin tamamını yine mor ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde ip renk geçişi yapacağım için moru kendime doğru alıp son ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi krem ipimi alıyorum hanımlar. Bakın mor ile ilk desenimizi kurduk. Ördükçe kendini gösteriyor hanımlar bu model. Şu an hiçbir şeye benzemiyor ama ördükçe gördüğünüz gibi şekil kendini gösterecek. Krem ipimiz ile ilmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını krem ipim ile
haroşa olarak öreceğim 22 ilmeğimin tamamını. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum burada. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın ipi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeği örmeden aldım. Şimdi ön yüzde tekrar renk geçişi yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem aslında hepi topu bu kadar. Tekrar mor ipimizle bakın ip renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir tane mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir mor düz olarak ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Bu şekilde son 5 ilmek kalana kadar yapacağız. İlmeğimizin birini mor ipimiz ile örerken bir diğer ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bakın son 5 ilmeğim kalana kadar ördüm. Mor ile desenimizi yaparken son 5 ilmek kalana kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Krem ile yaparken de kreme geçtiğimizde de ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Şimdi geri dönüyorum yine. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de tamamını düz olarak örüyorum. Ön yüzde örmediğimiz krem ilmekler vardı. Arka yüzde onları da düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın son bir ilmek kaldı. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar kreme geçiyoruz. Moru yaptık. Ön yüzde ve arka yüzde ördükten sonra renk geçişi yapacağız. Yine kremdeyim hanımlar. Krem ipimle ilmeklerimi tekrar sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Tamamını ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyi. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar örüyorum. Yine bakın ön yüzde ip geçişi yapacağım için ipimi aradan alıyorum. Sonuncu ilmeği örmeden aldım. Bakın hanımlar, buraya pembe ile 2 tane desenimizi koruduk. Yavaş yavaş desen kendini göstermeye başladı. Tekrar pembemi alıyorum. Yine ilk 2 deseni nasıl yaptıysam üçüncüyü de aynı şekilde yapacağım. Bakın ilk ilmeğimi ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mor, bir kremi örmeden aldım. Bir mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Son 5 ilmek kalana kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani 22 ilmeğimiz vardı. 17 ilmeğimizi böyle örüyoruz. Bakın burada son 5 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi sıramın sonuna kadar mor ipim ile haroşa örüyorum. Kenar ilmeğini yine şöyle örmeden aldım. Bakın hanımlar, ilk 3 desenimizi birlikte yaptık. Bir tane daha yapalım. Bakın yine kremimi alıyorum. Renkli ipimizle örerken son 5 ilmek kalana kadar örüp geri dönüyoruz. Krem ile örerken ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimin tamamını krem ipim ile haroşa örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar, ilk 3 modelimizi
birlikte yaptık. Araya bir disk krem ördük. Şimdi tekrardan moru alacağız. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar mor ipimiz ile ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Hani bu şekilde modeli tamamlayacağız. Bakın burada 1, 2, 3 tane mor ile desenimizi yaptık. 3 tane mor desenimiz var. Hanımlar, ben bu patiğime şöyle saydığımız anda şu mor desenleri toplamda 40 tane desen yaptım. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ben 40 yaptım ama belki siz 42 ya da 43 yaparsınız ya da 38, 36 yaparsınız. Ayak numarasına göre bu sayı değişiklik gösterebilir hanımlar. Bu nedenle patiğinizi bir süre ördükten sonra ikiye katlayarak bir esnekliğine, boyuna bakacaksınız. Zaten bir süre ördükten sonra, bir örgümüz ilerledikten sonra sizlere zaten göstereceğim nasıl ölçü alacağınızı. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım, gelelim. Ardından buluşalım, tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. Geldim, toplamda 40 tane mor renkli desenimden yaptım. 40. desenim bittikten sonra yine ilmeklerimi bir diş krem ipimle haroşa olarak ördüm. Şimdi kesimimizi yapacağız. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerine girerek yine ilmekler çıkaracağız. Topuk bölümü kenarlara ekleyeceğiz. Hani gevşek kesim yaparsak daha rahat ilmek çıkartırız. Buna dikkat edelim. İlmeklerimin tamamını kesiyorum. Şöyle devam ediyorum. Hepsi kesilecek. Sonra sizlere mezura ile bir ölçü vermeye çalışacağım. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. Burası sağlam olsun diye şöyle 2 tane bir zincir oluşturuyorum. İpimi kesiyorum hanımlar burada. Görüntümüz şu. Şimdi mezura ile şöyle bir ölçü vermeye çalışayım. Hanımlar bakın, ölçüyü şöyle vereceğim. Oval olduğu için tam dümdüz ölçü vermem imkansız. Bu nedenle bakın, bir uçtan diğer uca şuradan yapayım. Şöyle. Şu oval bölümden bakın, mezuramı sıfırlayarak diğer uca kadar getiriyorum şuraya. 29 santim yapmışım, hatta 29,5 santim. Evet bakın, 29,5 santim yapmışım bu bölümü. Patiğimizin en ölçüsünü de şöyle vereyim, dileyen olursa, merak edenler için. Şöyle 8 santimlik de eni var. Evet hanımlar, şimdi patiğimizin şu taban bölümünü yapacağız. Yani bu bölümü. Bu aşamada yine 2 şiş ile tabanımızı öreceğim. Bu şişleri biraz kısa olduğu için tabanımda şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. 25 santimlik şiş. Hani misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Artık hangisiyle rahat ediyorsanız. Şöyle ilk başlangıç yerinden bakın, şu şu kenarlarından ilmekler çıkaracağım. Şu ön yüzde hemen şuradan itibaren başlayarak ilk kenar ilmek yerine giriyorum. İlk kenar ilmek yerim hanımlar, şöyle baktığımızda krem. İlk krem kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Sırasıyla bir mor bir krem kenar ilmek yerlerimiz var. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. Hemen şu krem ipimin ucunu burada kendisine bağlayayım. Kenar bölümü sağlam olsun, sökülmesin. Şöyle. Sırasıyla bakın, bir mora, kreme girmiştim, mora girdim. Tekrardan krem kenar ilmek yerine gireceğim. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Sonra mora giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum hanımlar. Bir krem, bir mor, bir krem, bir mor, bir krem, bir mor. Bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Sırasıyla bir tane mor kenar ilmek yerine, bir tane de krem kenar ilmek yerine girerek böyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakalım kaç ilmek oldu burada? 4, 8, 12, 16, 20, 22 ilmek olmuş. Biz bu işleme şu diğer uca gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Toplamda ben buradan 81 tane ilmek çıkarttım. Siz bu model sayısını fazla yaptıysanız tabandan çıkaracağınız ilmek sayısı fazla olacaktır.
Az yaptıysanız da az olacaktır. Bu ölçülerimize göre değişiklik gösterecektir hanımlar. Birkaç ilmek oynayabilir. Şimdi dediğim gibi ben 81 ilmek çıkarttım diğer uca kadar. Bir uçtan diğer uca kadar. Şimdi hep birlikte ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda 81 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimizi hanımlar haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bu şekilde ön yüze hanımlar şöyle bakalım, bir diş haroşa düşüyor. Şöyle. Diğer uca kadar ilmeklerimizi düz yani haroşa olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar şu an ön yüzdeyim. Bu aşamada burada bakın bir diş haroşamız var. Taban bölümüne kesimine başlayacağız. Şöyle. Taban bölümünde önce buruna 7 ilmek ayıracağız. Sonra tabanda 15 ilmek olana kadar yanlardan birer ilmek alacağız. 15 ilmek olduktan sonra da kesimlerimizi yapacağız. 15 ilmek olarak tabanımızı tamamlayacağız. Burnumuza 7 ilmek ayırıyoruz hanımlar. Şöyle şişimizde 81 ilmek vardı. 81'den 7'yi çıkartıyorum. Burun kısmındaki ilmekleri çıkartınca geriye 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 37'şer ilmek düşüyor. Hadi diyelim ki siz fazla yaptığınız modeli 85 ilmeğiniz var. 85'ten 7'yi çıkartacaksınız. Geriye 78 ilmeğiniz kalıyor bu durumda. 78 ilmeği de 2'ye bölünce, iki yana bölünce 39'ar ilmek düşüyor. Yani hesaplama bu şekilde yapılacak hanımlar. Şimdi öncelikle tabanımızı yapmak için kenardan 37 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bu yandan 37 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Saydığımız anda bu sol kenarda da 37 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alacağım. Burnumuz için ayırdığımız 7 ilmeği öreceğiz. İlkini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Şimdi 7 ilmek ile burun kısmında şurada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yanlardan birer birer ilmekler alarak tabandaki ilmek sayısını 15'e yükselteceğiz. Şöyle, yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Yan taraftan da bir ilmek alarak örüyorum. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimizi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Yandan da bir ilmek alarak ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 9 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 10 oldu. Bakın orta kısımda, burun kısmında ayak anatomisine uysun diye oval bir görüntü oluşuyor. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 11 ilmeğimi öreceğim. Bakın 5 olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan da bir ilmek alarak ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yine yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 13 oldu. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. 5 olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımdaki ilmek sayımız 15 oldu hanımlar. Artık 15 ilmek olarak patiğimizin tabanını kesmeye başlayacağız. Yapacağımız işlem şu. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tabanda 15 ilmek oluştu. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. İlk ilmeği aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte hemen bakın yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmek öreceğim hanımlar. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Bu aşamada her defasında ilmekleri tek tek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü oluşuyor. Şöyle, yeri belli. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesim yapacağız. Şimdi saymadan gidelim. İpim karşıda, yine ilmeği örmeden aldım ilkini. İlmeklerimi örüyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine şöyle ayırdığımızda bakın taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Burada da yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğim burada. Bunu örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmeği örerken kesimimizi yapıyoruz. Bakın son bir ilmeğim burada. Bunu örerken yandan da ilmek alıp ikisini kestim. 15 ilmek üzerinden tabanımızı bu şekilde öreceğiz hanımlar. Gördüğünüz gibi burun kısmı gayet muntazam. Çok güzel, tertemiz duruyor. Hanımlar, biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol taraftaki şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin topuk kesimini yapalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Bu aşamada şişimde sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şöyle 15 ilmekle topuğunu yapacağız bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. 14 ilmek kaldı kestiğim için. Bu aşamada hemen sıradaki kenar ilmeklerim şurası. Buraya girerek ilmeğin iki kanadına birden bir ilmek çıkarıyorum. 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum.
Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum, ön yüzde çıkarıyorum. Şimdi de hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarıyoruz. Yeniden 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmeğimi çıkarttım. Tekrardan ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim ve sıradaki kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Bir diğer sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde ilerliyor. 15 ilmek üzerinden patiğimizin arka topuk bölümünü yapıyoruz hanımlar. Tekrardan bakın son 2 ilmeğimi kestim ve bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Bir kere daha göstereyim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İkisini kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, bakın iplerin olduğu hiza. Buraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Şişimde şu an 15 ilmeğim var. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim hanımlar. Şöyle ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak gördüğünüz gibi ilmeklerimi kesiyorum. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ben bir de patiğime tek sıradan oluşan bir kenar oyası yapmıştım. Sizlere nasıl yapıldığını da şimdi göstereceğim. Basit bir yapılışı var. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine, şuraya batarak bunu buraya düzlüyorum. Bakın tümsek bir görüntü oluşmadı böylece. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Hemen şu iç bölümdeki iplerimizi gizleyelim. Şurada iplerimiz vardı. İplerimizi gizleyelim ki patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Hemen şu diğer ipimi de şöyle gizleyerek, sıkılayarak gizleyeceğim. Bir de diğer tarafta ipim vardı hanımlar. Hemen onu da gizleyeyim. Hemen şurada böyle düğümleyerek, sıkılayarak güzelce gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Hemen topumuzu şöyle göstereyim. Bakın topuk bölümü bu şekilde. Görüntü itibariyle de patiğimiz bu. Patiğimizde hemen şöyle göstereyim hanımlar. Bakın tek sıradan oluşan bu mor ipimle bir kenar oyası yapmıştım. O da tığ ile yapılıyor. Hemen şöyle yeni renkli ipimi alacağım. Mor ipimi. Öncelikle şu topuk kesimini bitirdiğim yerden şuradan şöyle mor ipimle bir ilmek çıkarıyorum. İpimi de şöyle araya da sıkılayarak şöyle gizliyorum. Şuraya bir tane de zincir çekiyorum hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak buraya bir sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak burada şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. İlk oyamızı yaptık. Şimdi diğerini yapacağım. Yine sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak 3 zinciri burada topluyorum. Yani bir kirpik oluşturuyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yine bakın ikincisini de yaptık. Üçüncüyü de yapalım. Öndeki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zincirle bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrar sık iğne yapıyoruz.
3 zincir çekiyoruz. Yaptığımız sık iğnenin içine şöyle batarak kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiği sabitliyoruz. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız hanımlar. İlk başladığımız yere kadar. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım, geldim. En son buraya bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum artık. İpimin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizi manken ayağımızda da görelim. Bu aralardan girerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekil. Evet hanımlar, patiğimiz şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için çok esnek. Şöyle bakın. Çok esnek, ayağı sarıyor bu nedenle. Hemen manken ayağımda burada. Ayağıma giydireyim bakalım birlikte. Ayaktaki duruşuna, birlikte yaptığımız modelin. Evet hanımlar, gayet güzel, şık bir modeldi ve çok da kolaydı gördüğünüz gibi. Çok basit bir yapılışı var. Yani ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu. Bu şekilde. Çok rahat oluyor ayağı. Dikiş olmadığı için patiğimizin kenarları yine bu şekilde. Çok güzel, zarif, şık bir model oldu. Hem hediyelik hem çeyiz için hem de günlük kullanım için oldukça ideal. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.